I think we're looking again at a lost technology. And it was this ancient apocalypse 12,800 years ago that wiped that from the human memory banks almost completely. Dünyanın en büyük gizemlerinden biri olan Atlantis konusundan bahsetmeye hazır mısınız? Aslına bakarsanız bu konuyla ilgili sağda solda birçok bilgi edinebileceğinizi düşünüyorum. Fakat bu videoda ilk defa duyabileceğiniz bilgiler bulunuyor. Şimdi sesi biraz daha yükseltin, kendinize bir kahve doldurun ve videonun tadını çıkarın. Konu Atlantis. Sayıslı Sonkis, Atlantis'i dünyaya tanıtan eski bir Mısır rahibi. Tüm hikaye bu rahipten mi çıkıyor dersiniz? Efsanevi kayıp şehri düşünürken Platon'u düşünürüz. Critias ve Timaeus adlı eserinde varlığını tanımlayan adam. Ama hiç kimse kendimize Atlantis'ten gelen orijinal hikayenin nereden geldiğini sormadık sanıyorum. Platon Atlantis'i birçoklarının inandığı gibi hikayeyi o icat etmedi. Ancak bu efsanevi şehrin ya da kıtanın varlığının hikayesi tarihte Platon'dan geriye doğru da izlenebilir. Yani çok daha öncesi de var. Atlantis hakkında daha fazla bilgi edinmek için M.Ö. 638, M.Ö. 558 yılları arasında yaşamış son derece saygın ve tanınmış bir Yunan filozofu olan Solon hakkında daha fazla bilgi edinmekte fayda var. Solon, Atina'nın ünlü bir kanun koyucusuydu. Şiirleri ve yazılarıyla dikkat çekiyordu. Platon tarafından açıklandığı gibi Solon, ülkesinin tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Yunanistan'la Mısır arasındaki potansiyel ticaret karakollarını aramak için eski Mısır'a gitti. Eski bir masalda Solon'un efsanevi Atlantis şehir kıtası hakkında bir şeyler yazdığına inanılıyor. Tarihçilerin, arkeologların, maceracıların, filozofların ve diğerlerinin ilgisini ve hayal gücünü 2000 yıldan fazla bir süredir ilgi uyandıran zor bir imparatorluk. Peki Atlantis hakkında ilk olarak kim yazdı? Bu arada buna cevap vermeden önce şunu söylemekte fayda var. Birçok Yunan filozofu temel ve genellikle Sümer matematiği, astrolojisi ve Sümer edebiyatından birçok alıntı yaparak kitaplarında sanki ilk kendileri bahsediyormuş gibi yer verdiler. Devam edelim. Anlayabildiğimiz kadarıyla çok büyük yaşta bir Mısırlı rahipti. Sais, Nil'in Konapi kolundaki Batı Nil deltasında eski bir Mısır kasabasıydı. Solon Mısır'a yaptığı seyahatlerden sonra 9000 yıl önce dünyadan kaybolan büyük bir antika uygarlığı anlatan Sonkis'le tanıştı. Diğer birçok şeyin yanı sıra Sonkis'in Solon'a dünyada var olan bir dizi eski imparatorluk, onları parçalayan doğal afetler ve geçmişte medeniyeti kızdıran büyük savaşlar hakkında hikayeler anlattığına inanılıyor. Sais şehrinde geçirdiği süre boyunca Solon, Atlantis İmparatorluğu'nun inanılmaz büyüklüğünü ve zenginliğini elinden geldiğince iyi tanımlayan Sonkis'ten Atlantis hakkında harika bilgiler öğrendi. Sonkis, Atlantis'in başkentinin özenle inşa edildiğini, gümüş, altın ve fil dişinden yapılmış egzotik bahçelerle süslenmiş büyük tapınakların ve sarayların inşa edildiğini açıkladı. Sonkis ayrıca Atlantis İmparatorluğu'nun başkentini, metropolün iç kalesini koruyan dairesel adalarla çevrili devasa duvarlardan yapılmış olarak tanımlıyordu. Ama orada bir saniye bekleyelim ve Platon'un dünyayı Atlantis'le tanıştırdığı iddia edilen rahip hakkında söylediklerine bakalım. Her şeyden önce Saisli Sonkis'in varlığının gerçekte var olup olmadığı konusunda hemfikir olamayan uzmanlar arasında bir tartışma konusu olduğunu belirtmekte fayda var. Bununla birlikte M.Ö. 360 civarında yazılmış olan Timaeus ve Critias'ta Platon, Solon'un Sais'e nasıl gittiğini ve tanrıça Neith'in rahipleriyle nasıl buluştuğunu anlattı. Son derece yaşlı bir rahibin Solon'a kendisinden 9000 yıl önce var olan ve Atina ile savaş halinde olan bir imparatorluktan bahsettiği yer tam olarak burası. Sonunda Atlantis olarak tanımlanan bu imparatorluk büyük bir felaketle yıkılmıştı. İşte tarihte Atlantis'in ilk anlatımı bu an oluyor. Platon, Solon'a Atlantis'ten bahseden rahiplerin adından bahsetmez. Ancak Plutark, Solon'un hayatında rahibi Sonkis olarak tanımlar.
ve bunu neden yaptığı da anlaşılamıyor. Nilos'un ağzının yakınında Adil Konapos'un kıyılarında Heliopolisli Xenofis ve tüm rahiplerin en bilgilisi olan Sonkis'le biraz zaman geçirdi. Platon'un dediği gibi Atlantis öyküsü hakkında bilgi edinerek onu bir şiire koydu ve Yunanlıların bilgisine sunmayı önerdi. Yani bu Atlantis tarihinin kısaca şu şekilde devam ettirilebileceği anlamına geliyor. Solon'un ve Mısırlı rahip Sonkis'in hayatından 9000 yıl önce bir imparatorluk vardı. Atlantis sonunda bir felaketle yok oldu ve varlığının neredeyse tüm kayıtları kayboldu. Geriye kalan tek kayıtlar eski Mısır rahipleri arasında paylaşıldı. Sonunda Solon Sais'e gider ve burada Atlantis'i bilen eski bir rahiple tanışır. Bu gördüğünüz görsel oldukça önemli. Athanasius Kircher'in Atlantis haritası. Atlantik Okyanusu'nun ortasına yerleştirerek Amsterdam'da yayınlanan Mundus Subterraneus 1669'dan. Harita en üstte güneye doğru yönlendirilmiştir. Daha sonra Sais'in son kişi olarak tanımlanan bu rahip, Solon'a Atlantis'in onlardan 9000 yıl önce var olan ve sonunda yıkılan son derece güçlü bir imparatorluk olduğunu açıkladı. Solon, Atlantis'in varlığından bahsedeceği Yunanistan'a döndü. Timaeus da şu şekilde dile getirilmişti. Çünkü kayıtlarımıza bir zamanlar devletinizin Atlantik Okyanusu'nun uzak bir noktasından başlayarak tüm Avrupa'ya saldırmak için ilerleyen ve Asya'yı fethetmek için kudretli bir ev sahibinin rotasında kaldığı anlatılmaktadır. Okyanus için o zamanlar gezilebilir bir yer vardı. Yunanlıların sizin deyiminizle Herakles'in sütunları dediğiniz ağzın önünde Libya ve Asya'dan daha büyük bir ada vardı. Ve o zamanın seyyahlarının oradan diğer adalara ve adalardan bütün kıtaya gerçek okyanusu kuşatan onlara karşı gelmeleri mümkündü. Ama bu okyanus gerçek bir okyanustur ve onu çevreleyen topraklar tam ve gerçek anlamda bir kıta olarak adlandırılabilir. Şimdi bu Atlantis adasında tüm adada ve diğer birçok adada ve kıtanın bazı kısımlarında hüküm süren büyük ve muhteşem güce sahip bir Krallar Konfederasyonu vardı. Timaeus 24E25A R.G. Bury çevirisiydi. Kayıp kıtayı araştırmaya devam edelim. Atlantis son derece gelişmiş ve güçlü bir medeniyetin efsanevi ülkesi ama onun hakkında bildiklerimiz oldukça az. Ana akım arkeoloji ve tarih bu efsanevi topraklar ve içinde yaşayan eski uygarlık hakkındaki hemen hemen her teoriyi onaylamamıştır. Atlantis filozoflar, tarihçiler ve arkeologlar arasında 2500 yılı aşkın bir süredir tartışma konusu oldu. Platon'a göre M.Ö. 9600 civarında bir yerde bir gün ve bir gecede batan, bir daha asla görülmeyen veya duyulmayan güçlü ve oldukça gelişmiş bir krallık olarak tanımladı. Yüzyıllar boyunca Atlantis'e olan ilgi oldukça yüksek ve dünya çapındaki bazı noktalar bu krallığın battığı yer olarak önerildi. Bazı bilim adamları Atlantis'in Yunan adası Santorini'de bulunduğunu öne sürüyorlar. M.Ö. 1600 civarında volkanik bir patlamayla tahrip oldu. Ancak Yunan filozof Platon Atlantis'i Libya ve Küçük Asya'nın bir araya geldiği noktada tanımladı ve Atlantik'te Herkül'ün sütunlarının ötesinde bir yerde bulunduğunu öne sürdü. Dünya çapındaki araştırmacılar ve akademisyenler Atlantis'i tartıştılar ve bir dizi teori ve kişisel görüş önerdiler. Arkeoloji profesörü Ken Feder kitabında Atlantis'le ilgili birkaç şey öneriyor. Kitabını ekranda görüyorsunuz. Profesör Ken, Atlantislilerin dünyaya zorla hükmetmeye çalışan inanılmaz derecede sofistike ama kötü bir kültür olduğunu öne sürüyor. Pratik olarak Profesör Ken, Atlantis uygarlığını tek amacı fetih olan kötü ve savaşa dayalı bir uygarlık olarak tasvir ediyor. Yani görünen ve bilinenlerden oldukça farklı. Eski Atinalılar güçlü Atlantislilerle yüzleşebilecek kadar cesur ve güçlü olan tek kişilerdi. En güçlü silahlarına dayanarak güçlü ve saf ruhlarıyla Atinalılar en güçlü rakiplerini yenmişlerdi. Fakat bunun sadece eski bir propaganda olması mümkün. Platon'un bu eski uygarlık hikayeleri ve güçlü Atinalılar tarafından nasıl mağlup edildikleriyle paylaştığı propaganda. Platon'a göre Atlantis, oğlu Atlas'ı bu efsanevi toprakların kralı yapan Tanrı Poseidon tarafından korunuyordu. Atlantisliler güçlendiler ama etik olarak acı çektiler. Büyük orduları Afrika'yı Mısır'a kadar fethedebildi. Bir teoriye göre kıta adanın batması ilahi bir cezaydı. Bir gün hem de bir gecede.
Ancak efsanevi Atlantis hakkında önerilen birkaç başka teori daha var. Olaus Rudbeck adında İsveçli bir bilim adamı ve yazar oldukça ilginç bir teori önerdi. 1679 ve 1702 yıllar arasında yazarın İsveç'in medeniyetin beşiği Atlantis olduğunu ve tüm insan dillerinin İsveççeden evrimleştiğini kanıtlamaya çalıştığı Atlantika adlı 4 ciltte 3000 sayfalık bir tez yazdı. Rudbeck tarafından önerilen teori, İskandinav bilim adamları ve yazarlar tarafından ağır bir şekilde eleştirilmişti. Eğer Atlantis var olsaydı nasıl oluyor da bu efsanevi kıtanın hiçbir kanıtı yok? Bu kadar güçlü bir antik uygarlık dünya çapında elbette ki iz bırakacaktı. Neden Platon Atlantis'ten bahseden birkaç kişiden biri? Temel olarak Atlantis hakkındaki masal, Platon onun hakkında yazana kadar mevcut değildi belki de. Fakat o da Mısırlı bir rahipten almıştı. Devamında Platon bile Atlantis hakkında diğer akademisyenler tarafından ciddiye alınmadı. Aristoteles Platon hakkında şöyle demiştir: İnce havadan uluslar yaratabilir ve sonra onları yok edebilir. Platon'a göre Atlantis'in bulunduğu topraklara büyük tepeler hakimdi. Köprüler ve yollarla birbirine bağlanan iki eş merkezli toprak halkasıyla çevriliydi. Halkaları ayıran su yaklaşık 150 metre derinliğinde ve 500 metre genişliğinde kanallarla birbirine bağlanan büyük limanlar oluşturdu. Atlantis ülkesi çok verimliydi ve bir felaket meydana gelene kadar halkının tam bağımsızlık içinde yaşamasına izin vermişti. Şöyle söyleniyor: şiddetli depremler ve seller yoluyla talihsizliğin tek bir gün ve gecesinde tüm varoluş dünya ve Atlantis adası tarafından yutuldu. Denizin derinliklerinde kayboldu. Platon. Platon aslında Atlantis'in nerede olduğunu söyledi ancak henüz bulunamadı. Ya da belki de arkeologlar ve araştırmacılar bu antik efsanevi topraklar için yeterince iyi arama yapmadılar. Ama yine de umut var gibi. Çünkü sualtı dünyasının %95'inden fazlası hala keşfedilmemiş durumda. Atlantis hala su altında bir yerde. Henüz akıllara gelmeyen bir yerde olabilir. Günümüz arkeolojisi ve jeolojisi bu efsanevi toprakların hiçbir zaman var olmadığına inanmasına rağmen birçok kâşif bir gün kayıp Atlantis kıtasını keşfedeceklerini umuyor. Aslına bakarsanız sürekli olarak uzak noktalara, uzak köşelere bakıyoruz. Akla gelmeyecek yerlere. Belki de gözümüzün önündedir. Gerçekten de burada da olmaz diyebileceğimiz yerlerden çıkabilir. Örneğin Ege Denizi'nden. Devam edelim. Aristoteles'in Atlantis hakkında çok şüpheci bir görüşü vardı. Bu efsanevi kıtanın başından sonuna kadar Platon tarafından uydurulmuş bir kıta olduğuna inanıyordu. Bu da Platon'un teorilerini destekleyecek tek bir kanıta sahip olmadığını gösteriyordu. Araştırmacılar Platon'un haklı olabileceğine inanıyor ve gelişmiş bir Minoş ırkının gizemli bir şekilde felaket olaylarında yok edilmeden önce uyum ve aydınlanma içinde yaşadığı Girit adasına işaret ediyor. Bu görselde gördüğünüz noktalar elbette ki Atlantis olabileceği düşünülen noktalar gösteriliyor. Araştırmacılara göre plaka tektoniği Atlantis'in var olmasını imkansız kılıyor. Bu da dünyadaki deniz tabanının yıllar önce yayıldığını ve büzülmediğini ve kıtaların birbirinden ayrılmasına neden olduğunu. Bu nedenle Atlantis'in ilk etapta batacağı bir yer olmayacaktı. Central Connecticut Eyalet Üniversitesi'nde arkeoloji profesörü olan ve aynı zamanda arkeoloji üzerine birkaç kitabın yazarı olan Kenneth Feder, Platon'un konumu göz önüne alındığında batan büyük bir kara yüzeyinin olmayacağını açıklıyor. Platon'un Atlantis'in bulunduğunu belirttiği bölgede bir gün ve bir gece içinde nasıl olur da kaybolmuştu? Atlantis'le bağlantılı olarak son zamanlarda yapılan en inanılmaz keşiflerden biri, Platon'un İtalya kıyılarındaki Atlantis üzerinde yazılarında tarif edilen ve İtalyan sahil güvenliği, Guardia di Finanza ve Superintendencia del Mar dalgıçlarının Atlantis'in efsanevi metali Oricalium isimli metali bulmalarıdır. Oricalium, mitolojik şehirdeki en değerli ikinci metaldi ve Atlantis'in birçok yerinde baskın olarak kullanılmıştı. Bu keşfin Atlantis'le bir ilgisi olup olmadığı bir gizem olarak kaldı. Atlantis'in varlığına inananlar haberi memnuniyetle karşıladı tabii ki. Fakat üzerinde araştırmaya devam edilmedi.
belki de bir el bu araştırmaları durdurmuştu. Medyada hiçbir haberini bile bulamazsınız. Belki birkaç tane. Şüpheciler bulguyu göz açıp kapayıncaya kadar reddettiler. Ancak şüphesiz kayıp Atlantis kıtasının arayışında gelecekteki arkeolojik misyonları körükleyecek çok ilginç bir keşif her an ortaya çıkabilir. Fakat dahası da var. Belki de Atlantis Antarktika buzunun altında kalmıştı. Dr. W.D. Urey'nin tarihleme yöntemini kullanarak Washington DC'deki Carnegie Enstitüsü'nden bilim adamları Antarktika nehirlerinin ince dağılmış birikintilerine ait kaynaklarının yaklaşık 6000 yıl önce Orontius Finaeus haritasında gösterildiği gibi aktığını keşfettiler. Milattan önce 4000 yıl civarında buzul çökeltileri birikmeye başladı. Atlantis'in kayıp uygarlığının Antarktika buzunun altında gömülmesi, yani buzun altında kalmış olması mümkün olabilir. Antarktika ve Atlantis aynı ifadede yaygın olarak kullanılan iki kelime. Birçok insanın Atlantis'in aslında dünyada var olduğuna inandığı bir gizem olarak karşımızda duruyor. Ve Antarktika, Atlantis'i aramamız gereken belki de en doğru yer olabilir. Yerli Amerikalıların efsaneleri geniş mesafelerle ayrılmış ve birbirinden izole edilmiş farklı kültürlerden geliyor. Bununla birlikte hepsi uzak geçmişte var olan bir zamanlar düşmüş bir medeniyetin benzer bir hikayesini anlatıyor. Orta Amerika'da bu eski kültür Aslan'da yaşadı. Efsanelere göre Aslan güneyde beyaz bir adada bulunuyordu ve doğal felaket olaylarının bir sonucu olarak uyarı vermeden yok oldu. Birçok araştırmacı Aslan'ın beyazlığın yeri anlamına geldiğini iddia ediyor. Bu yüzden yaygın olarak Atlantis ve Antarktika'ya bağlanmıştır. Bu da Aslan'ın güneyde bulunan efsanevi yer olan efsanevi Atlantis olabileceğini düşündürmektedir. Bu görsel 16. yüzyıla ait Codex Baturini'de Aslan'dan ayrılmış halkın tasviri. Felaket olaylarından sonra Atlantis'ten kurtulanların eski uygarlıklarının nihayetinde başkalarıyla birleştiği ve ortadan kaybolduğu farklı kıtalara kaçtığı söyleniyor. Ve bu düşünce oldukça yaygındır. Bazıları Mısır'a kaçtığını ve Mısır halkını oluşturduğunu bile söylüyor. Şüpheciler Atlantis'i Antarktika'ya bağlayan herhangi bir teoriyi itibarsızlaştırmak için her zaman acele ederler. Çünkü Antarktika bugün medeniyetlerin gelişemediği donmuş bir ortamdır. Bununla birlikte uzak antik çağlarda Antarktika'nın çoğu nesiller boyu yaşama elverişli ve tropikal bir alandı. Bunun kanıtı Antarktika kıtasını buzsuz olarak gösteren bir dizi esrarengiz ve eski harita oluyor. En ünlü kartografik harita şüphesiz eski Osmanlı İmparatorluğu donanmasında görev yapan bir amiral tarafından çizilen ünlü Piri Reis haritasıdır. Geçmişte birçok videomuzda ayrıntılarıyla işlemiştik değerli arkadaşlar. İlginçtir ki Piri Reis haritası Antarktika'nın kıyı şeridini bugün onu kaplayan buz tabakası olmadan doğru bir şekilde izleyen bir dizi eski haritaya dayanıyordu. Bu Antarktika kıtasını araştırmak için teknolojiye ve yeteneğe sahip olan herkesin kıta donmadan binlerce yıl önce bunu yapmış olması gerektiğini açıkça göstermekte. Fakat güneyde bulunan bir kıta nasıl buzdan arındırılabilir? Antarktika'nın her zaman bugün olduğu yerde olmadığı ortaya çıktı. Aslında uzak geçmişte Antarktika kıtası Güney Kutbu'nda değil, gezegenimizin ekvatoruyla arasında bir yerde bulunuyordu. Bu Antarktika'nın daha kuzeyde bulunduğu ve tropikal veya ılıman bir iklime sahip olduğu, yani ormanlarla kaplı olduğu ve çeşitli antik yaşam formlarının yaşadığı anlamına geliyor. Peki bu ne demek? Tam anlamıyla bir kuyu. Uzak geçmişte gezegenimizdeki yaşam hakkında bildiğimiz çok az şey göz önüne alındığında insanların şu anda buzlu kıtada yaşamış olmaları ve tıpkı Afrika, Avrupa ve Asya'daki insanlar gibi bir toplum olarak gelişmiş olmaları muhtemel oluyor. Yani Güney Kutbu karası ekvatora yakın bir bölgede ılıman bir hava koşuluna sahipti. Sonrasında tektonik hareketlerle bu kara parçası kutup noktasına kaydı ve Güney Kutbu oldu. Dolayısıyla hızla soğuyarak orada yaşam imkansız hale gelmişti. Peki bu nasıl mümkün oldu? Kabuksal yer değiştirme adı verilen bilimsel bir teori sayesinde. Ana akım bilim adamlarına ve kıtasal sürüklenme teorisine göre gezegenimizin kabuğu aslında erimiş bir iç tabaka üzerinde kelimenin tam anlamıyla yüzen birkaç tektonik plakaya bölünmüştür. Çağlar boyunca bu plakalar yavaşça birbirine çarpmaya devam etti ve devam edecek.
Bununla birlikte kıtasal sürüklenme teorisini genişleten kabuksal yer değiştirme teorisi yaklaşık olarak her 40 bin yılda bir gezegenimizin tüm kabuğu tek birim olarak değişir. Her değişimden sonra tüm kıtalar da dahil olmak üzere gezegenimizdeki tüm kara kütleleri gezegende yeni bir konuma taşınır. Birçok araştırmacı bunun M.Ö. 10.000 civarında en son gerçekleştiğine ve Antarktika kıtasının ekvatora yakın konumundan Güney Kutbu'nun üstündeki mevcut konumuna geçmesine neden olduğuna inanıyordu. Antarktika'nın bir zamanlar ormanlık olduğu fikrini hala akıl almaz buluyorum. Leeds Üniversitesi'nden Jane Francis, Antarktika'nın her zaman donmuş bir vahşi doğa olduğunu kabul ediyoruz. Ancak buzullar jeolojik tarihte nispeten yakın zamanda ortaya çıktı, demişti. Bugün Antarktika 1 kilometreden daha kalın olan yaklaşık %98 buzdan oluşuyor. Öyleyse uzak geçmişte eski insanlar bitki örtüsü ve ormanlarla kaplı olduğunda Antarktika'da yaşıyorlarsa tüm kalıntıları şimdi kalın bir buz tabakasının altına gömülmüş demektir. Bugün yaşanmaz olmasına ve Antarktika'ya sadece bilim adamlarının girmesine rağmen uzak geçmişte eski bir uygarlığın gelişmesi için belki de mükemmel bir yerdi. Teknolojik gelişmeleri kendilerinden sonra ortaya çıkacak diğer kültürlerin çok ilerisindeydi. Bu kayıp uygarlık kesinlikle modern uygarlığımızdan on binlerce yıl önceydi. Ve birçok insan bu uygarlığın Atlantis olabileceğine inanıyor ve varlıklarının kanıtları şu anda Antarktika kıtasını kaplayan kalın buz katmanlarının altında bulunacak gibi görünüyor. Atlantis kıtası Atlantik Okyanusu'nda bulunuyordu belki de. Ancak çoğu yaklaşık 31 bin yıl önce kıtayı ikiye bölen bir dizi volkan patladığında muazzam bir doğal felakette yok oldu. Birkaç kalıntı kaldı. Güneyde Bahamalar, Maine ve New Hampshire kıyılarındaki birkaç ada, Bermuda ve Kanarya adaları ki Bermuda şeytan üçgenini ve gizemlerini zaten biliyorsunuz. Bu adalarda takip eden tsunamiler tarafından temizlendi. Atlantik Okyanusu'nun ortasının biraz batısında biraz sonra ele alacağım 7 ada daha vardı. Doğal felaketten önce Atlantis kıtası bir paralel kenar şeklindeydi. Doğuda Atlantis Afrika kıyısının 30 mil yani 48 kilometre yakınına geldi ve daha sonra Oz ülkesi olarak adlandırıldı. Batıda Kuzey Amerika kıyı şeridinden yaklaşık 160 kilometre paraleldi. Şu an ekranda bazı enlem ve boylamları görüyorsunuz. Bunları en azından Google Earth'te açın ve inceleyin arkadaşlar. Atlantis kıtası bu sınırların içinde yer alıyordu. Yine şu an ekranda gördüğünüz linke gidip imlecinizi Atlantik'e yerleştirebilirsiniz ve sağ alt köşede boylamlar ve enlemler görüntülenecektir. Atlantis'in konumunu görmek için imlecinizi yukarıdaki koordinatlara götürmeniz yeterlidir. Üste gerektiğinde uzaklaştırmak ve yakınlaştırmak için düğmeler vardır. Atlantis kıtası günümüz Avustralya'sından yaklaşık %10 daha büyüktü. Adalar Atlantik'e battı ve dünya okyanusları 12.5 metre yükseldi. Bu Nuh ve geminin hikayesinin gerçekleştiği zamandı. Mu kıtası veya Lemuria olarak da adlandırıldığı gibi patates şeklindeydi. Atlantis kıtasının batmasından önce şimdi Japonya olan yere bağlıydı. Ancak yükselen denizler batıyı kesti. Günümüz Hawaii'sinin yaklaşık 100 mil yakınına geldi ve binlerce yıl boyunca Lemuryalılar orada tatil yaptılar ve adaları enerjileriyle damgaladılar. İşte Mu veya Lemuria kıtası için boylamlar ve enlemler. Mutlaka inceleyin. Mu kıtası binlerce yıldır yaşamak için pastoral bir yerdi. Bu yaklaşık 7500 yıl önce 7 ülkenin sadece hidrojen tipi bombalarla kendilerini yok etmekle kalmayıp aynı zamanda kıtayı parçalamasıyla sona erdi. Ve yine okyanuslar 52 metre yükseldiğinde tüm dünyada milyonlarca insan öldü. Ek olarak bu şehir ve kasabalarda tutulan tüm kayıtları da yok etmiş oldu. İnsanların bu kıtaların varlığından şüphe duymaları şaşırtıcı mıdır? Oysa varlıklarının neredeyse tüm kayıtları artık mevcut değil. Son olarak bir daha asla kendimizi yok etmememiz gerektiğini söylemek gerekli. Bu nedenle kendimizi tekrarlamaktan korkmadan bu iki kıtanın tarihini öğrenmekte fayda var ama gidişimiz gerçekten de gidiş değil ve sanırım yine kendi kendimizi yakın bir tarihte yok edeceğiz gibi görünüyor.
Atlantis gerçek mi, kurgu mu? Gelin biraz daha derinlemesine gidelim. Atlantis'in hikayesinin gerçek mi yoksa sadece hayal gücünün bir ürünü mü olduğu konusundaki tartışma yüzyıllardır devam ediyor. Kayıp şehir hakkında birçok teori var ancak kimse var olup olmadığını tam olarak ispatlayamıyor. Bazı insanlar Atlantis'in doğal bir felaket tarafından tahrip edilen bir ada ülkesi olduğuna inanıyor. Diğerleri Atlantis'in ilginç hikayesinin sadece bir efsane olduğunda diretiyor. Atlantis'in var olduğuna dair somut bir kanıt şimdilik yok. Ancak kayıp şehir hakkında bazı ilginç teoriler var. Bir teori Atlantis'in Atlantik Okyanusu'nda bulunduğunu öne sürüyor. Bu teori Atlantis isminin Atlas adası anlamına gelen Yunanca Atlantios kelimesinden geldiği gerçeğine dayanmakta. Ignatius Donelli, Yunanistan, Mısır ve Mezoamerika'dakilerde dahil olmak üzere tüm eski kültürlerin Atlantis'ten türetildiğini iddia etmişti. Dünyaya çarpan bir kuyruklu yıldızın Atlantis'i yok etmesi gibi felaket bir olayı teorileştirmişti. Atlantis hakkındaki diğer teoriler kayıp şehrin su altında olduğunu gösteriyor. Bermuda Şeytan Üçgeni kayıp şehir için popüler bir yerdir. Çünkü yüksek enerji sebebiyle birçok gemi ve uçak kaybolmuştur. Bazı insanlar Atlantis'in bu bölgedeki elektromanyetik alanlar nedeniyle üçgende bulunduğuna inanır. Bu alanların elektronik ekipmanı arızalayacak kadar güçlü olduğu söyleniyor. Bazı araştırmacılar ve tarihçiler Atlantis'in Sahra çölünde bulunduğuna inanmakta. Şehrin kumun altına gömüldüğünü ve henüz keşfedilmediğini düşünüyorlar. Ve yüzeyde ise günümüzde Google Earth'ten de görebileceğiniz devasa yuvarlaklar bulunuyor. 1999 yılında Fransız araştırmacılardan oluşan bir ekip Sahra çölünde kayıp bir şehrin kanıtı olduğuna inandıkları şeyi buldular. Araştırmacılar antik bir yol ve bazı kalıntılar keşfettiler ancak Atlantis'in bu bölgede bulunduğunu kanıtlamak için yeterli kanıt bulamadılar. Atlantis için olası bazı konumlar mevcut. Örneğin Santorini, Yunanistan. Birçok insan Santorini'nin kayıp Atlantis şehri olduğuna inanıyor. Bu teori Santorini'nin bir zamanlar bir ada olduğu ancak şimdi Atlantis'in bulunduğu bir yarımada olduğu gerçeğine dayanmakta. Adanın M.Ö. 1500'de volkanik bir patlamayla tahrip olduğu iddia ediliyor. Bu patlama adanın denizin altına batmasına neden oldu. 1960 yılında Yunan profesör Angelos Galanopoulos, Santorini'de Atlantis kanıtı bulduğunu iddia etmişti. Şehrin nasıl düzenlendiği ve nasıl tahrip edildiği hakkında birçok ayrıntı veriyor. Bununla birlikte bu teoriyle ilgili birçok sorun bulunuyor. Her şeyden önce Atlantis'in var olduğuna dair hiçbir kanıt yok. İkincisi, efsanevi Atlantis var olsaydı bile Santorini'de bulunacağı şüphelidir. Ada Atlantis'in kayıp kıtası olamayacak kadar küçük. Adanın dairesel doğası da Platon tarafından verilen Atlantis tanımına uymamakta. Bu teoriler dışında Santorini ziyaret etmek için elbette ki güzel bir yerdir ve seyahat listenize mutlaka eklemenizi önerebilirim. Bir diğeri Portekiz, Azor Adaları. Azor Adaları Atlantik Okyanusu'ndaki 9 adadan oluşan bir grup. Büyük adanın adı São Miguel'dir. Bu adalar Portekiz'den yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta. Portekizli kaşifler ilk olarak 15. yüzyılda Azor Adalarını keşfettiler. Bazı insanlar Azor Adalarının kayıp Atlantis şehri olduğuna inanıyor. Bu teori adaların dünyanın uzak bir bölgesinde bulunduğu gerçeğine dayanmakta. Adalar ayrıca çok volkanik. Bu da neden denizin altına battıklarını pek tabii açıklayabilir. Azor Adalarında UFO manzaraları ve kaybolmaları da dahil olmak üzere birçok garip faaliyetler rapor edilmiştir. Bununla birlikte Azor Adaları'nın Atlantis'in kayıp şehri olduğu teorisini destekleyecek gerçek anlamda hiçbir kanıt bulunmuyor. Çünkü Platon tarafından verilen tanımla burası da uyuşmuyor. Azor Adaları da Atlantis olmak için doğru yerde değiller. Kayıp şehrin Atlantik Okyanusu'nda değil, Akdeniz'de bulunması gerekiyor. Tabii Platon'un yazdıklarını doğru olarak kabul edersek. Bir diğeri Bahamalar, Bimini. Bimini Bahamalar'da bulunan bir ada. Ada Nassau şehrinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktadır. Bimini berrak suları ve beyaz kumlu plajları nedeniyle popüler bir turizm merkezidir. Bazı insanlar bölgede bulunan birçok garip şey nedeniyle Bimini'nin kayıp Atlantis şehri olduğuna inanıyor. 1968'de Edgar Cayce adında bir adam ki çok önemli bir kişi Atlantis kalıntılarının Bimini'de bulunacağını öngörmüştü. Ve Edgar Cayce hiçbir öngörüsünde yanılmadığını belirtmekte fayda var. Ve kanalımız için şunu da söyleyebiliriz. İlerleyen tarihlerde Edgar Cayce'yi konu aldığım bir videoyu sizlerle paylaşabilirim arkadaşlar. Tabii ezoterik bilgileri seviyorsanız. Devam edelim.
1969'da Bimini kıyılarında bazı insanların yapay olduğuna inandığı bir kaya oluşumu keşfedildi. Bu oluşum Bimini yolu olarak biliniyor. Atlantis antik kentinin de Bimini yolunun yakınında bulunduğu söyleniyor. Bununla birlikte Bimini'nin Atlantis'in kayıp şehri olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Fakat daha yakından incelediğimizde taşların yapay olarak oluşturulduğunu, belki de burada sular altında kalmış olan, elbette ki Atlantis kadar büyük olmasa da küçük bir yerleşim olduğu düşünülebilir. Atlantis'in konumu hakkında başka birçok teori var, ancak hiç kimse onun var olduğunu şimdiye dek kanıtlayamadı. İspanya, Endülüs'ten de bahsetmek gerekiyor. Bimini'nin batısından İspanya'daki Endülüs'e seyahat edeceksiniz. Cadiz şehri burada bulunur ve bazı inanışlar Atlantis'in yeri olduğunu söylüyor. Platon, Atlantis'i Herkül sütunları, yani Cebeli Tarık Boğazı'ndan bahsediyoruz, bunun yakınında müreffeh bir ada olarak tanımlamıştı. Cadiz kesinlikle bu tanımı karşılıyor. Sütunlardan sadece 8 mil uzakta Endülüs, ayrıca bir zamanlar Tartessos adlı bir imparatorluğun parçasıydı ve bazı inançlar Platon'un hikayesine ilham vermiş olabilir. Atlantis genellikle İbranice metinlerden Tarşiş şehriyle ilişkilendirilmiştir. Bu belki de Endülüs'te bulunabilir. Peki kayıp şehrin yattığı yer burası olabilir mi? Bu kesinlikle mümkündür, ancak bunu destekleyen somut bir kanıt yok. Araştırmacılar yakındaki sularda bir Poseidon heykeli ve büyük bir taş disk de dahil olmak üzere birkaç garip nesne buldular. Bununla birlikte bu nesneler herhangi bir sayıda antik kültürlerden kalmış olabilir ve Atlantis'in bir zamanlar burada olduğunu elbette ki kanıtlamaz, ama bu bölge oldukça enteresandır ve yoğun bir araştırmacı kitlesi tarafından kesinlikle ince detaylı bir şekilde araştırılması gerekiyor. Bu efsanevi şehir hakkında hala bilmediğimiz çok şey olsa da keşifler bize Atlantis'in neye benzediğini ve nerede bulunabileceğini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Her yeni kanıt parçasıyla odak noktamız farklılaşıyor, kayıp Atlantis şehrini bulmaya belki de daha da yakınlaşıyoruz.